Yılın son haftasından herkese merhabalar. Bugün sizlere alçıyla yapılabilecek 2 tane fikir göstereceğim. Bu gösterdiğim çatlak fincanı kullanacağım ama öncelikle boyamam gerekiyor. Alaçatı renginin içerisine doku oluşturması için karbonat karıştırdım. Kullanacağım alçının rengine ve dokusuna uyumlu olması için bu şekilde yaptım. Ve süngerle fincanı boyadım. Karbonat boyayla karıştırıldığında boyanan objeye böyle seramik doğal taş görüntüsü veriyor. Sıra geldi alçıyı hazırlamaya. Ben burada karton piyer alçısı kullandım. Çok çabuk kuruyor. Alçının içerisine azar azar su ilave ederek pütürlük kalmaması için iyice karıştırdım. Burada önemli olan nokta bu zaten. Güzel karıştırmak. Kıvam aldıktan sonra bu köpük tabağın içerisine karışımı boşalttım. Bu tabak kalıp görevi görecek. Karışımı döktükten sonra eşit bir şekilde yayılması için salladım ve içerisinde baloncuklar kalmaması için birazcık vurdum. Boyadığım fincanı içerisine yerleştirdim. Daha sonra çubuklarla asma kısmını oluşturdum ve 1 saate tamamen kurumuştu. Sertleştikten sonra kalıptan çok rahat bir şekilde çıkardım. Ben alçının bu doğal rengini seviyorum. O yüzden boyama gereği duymadım ama biraz hareket katmak istedim. Bu gösterdiğim sulu transferi kullanacağım. Öncelikle transferin kullanacağım kısmını kestim. Keserken çok az bir miktar pay bırakmanız gerekiyor. Daha sonra kullanacağım transferleri hazır hale gelebilmesi için su dolu bir kabın içerisine koydum. Kağıtlar bükülüp tekrar açıldıktan sonra kullanıma hazır hale gelmiş demektir. Alt kısmındaki kağıt oynamaya başladıysa zemine gösterdiğim şekilde yapıştırabilirsiniz. Uyumlu olması için aynı desenin bir büyüğünden bir tane daha yapıştırdım. Dilerseniz komple boyayabilirsiniz de ya da hiç boyamayıp olduğu gibi de bırakabilirsiniz. Tamamen tercihe kalmış. Bir kurdele yardımıyla asma kısmını da oluşturduktan sonra çalışmamı bitirdim. Aynı bu yöntemle ikili, üçlü takım da hazırlayabilirsiniz. Böyle farklı bardaklar kullanarak duvarda çok şık duracağını düşünüyorum. Dilerseniz içerisine canlı çiçek ekebilirsiniz ya da bu gösterdiğim şekilde yapay çiçek koyabilirsiniz ya da mumluk olarak kullanabilirsiniz. Kırılan, çatlayan ya da böyle matlaşmış, tek kalmış bardakları değerlendirmenin en güzel yolu. Ben bunu mumluk olarak daha çok sevdim. Böyle nostaljik bir havası var. Sanırım o yüzden daha çok kendime yakın hissettim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi geçiyorum ikinci projeme. Bunun için gösterdiğim peynir kabını kalıp olarak kullandım. Yine aynı şekilde azar azar su ilave ederek bir karışım hazırladım. Yine karton piyer alçısı kullanıyorum çabucak kuruduğu için. Bu sefer karışımı biraz daha fazla hazırladım ve kabın içerisine döktüm. Küp şeklinde mumluk yapmak istedim. Bunun için en uygun kalıp bu kaptı. Dilerseniz farklı şekillerde ya da boyutlarda kaplar kullanarak değişik değişik mumluklar yapabilirsiniz. Üst kısmına mum koyacağım yere plastik bir kapak yerleştirdim. Aslında bu kapak benim kullanacağım mumun boyutuna uygun bir kapaktı. 4-5 saate kurudu. Kuruduktan sonra kabı keserek dikkatli bir şekilde içerisinden mumluğu çıkartmaya çalıştım. Aslında sertleşmiş, kurumuş gibi görünüyor ama hafif bir nemlilik var. O yüzden üzerine işlem yapmadan önce bir gün en az beklemek gerekiyor.
Aslında içerisinden daha rahat çıkabilmesi için kalıp olarak kullanılan kap biraz yağlanabilir. Ben yağlamadım ama yine de çok fazla zorlanmadan düzgün bir şekilde çıkardım. Üstündeki kapağı da kenarlardan dikkatli bir şekilde hareket ettire ettire çıkardım. Bir gün beklettim ve şimdi üzerine bu gösterdiğim peçeteyi yapıştıracağım. Peçeteyi katlarına ayırdıktan sonra kullanacağım kısmı kestim ve peçetede kupaş tutkalıyla yapıştırdım. Bu peçetenin desenini çok sevdim. Tam da böyle yeni yıla yakışan bir desen. İster evinizin dekorunda kullanabilirsiniz, isterseniz böyle çeşit çeşit yapıp hediye de edebilirsiniz. Bugün hediyelik eşya dükkanlarını gezdim. Fiyatlar inanılmaz artmış. O yüzden hediyeleri kendimiz yapmamız bence daha mantıklı. Tabii malzemeler de maalesef ki uygun değil. Onların da fiyatları inanılmaz arttı. Ama şöyle bir avantajımız var. Bir kere malzeme aldığımız zaman sadece bir ürün yapmıyoruz. Bu malzemeyle birçok ürün üretebiliyoruz. O yüzden daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Sadece alçı kullanarak da yapabilirsiniz. Üzerine herhangi bir işlem yapmadan bu şekilde daha düşük maliyetli olur. Üzerine bir iki kurdele yaprak süs yapıştırılabilir. Ben bu işi yaptığım için elimin altına sürekli malzeme bulunduruyorum. Sizlere de fikir olması açısından paylaşıyorum. Ama dediğim gibi alçının içerisine sadece az bir miktar boya ekleyip renklendirebilirsiniz de. Bu şekilde fikirler çoğaltılabilir. Yeter ki yapılmak istensin. Kenar kısımlarını bitirdikten sonra üzerine de peçete yapıştırdım ve zımparayla fazlalık kısımlarını kestim. Daha sonra bu şekilde kurumaya bıraktım. Son olarak vernikleyerek çalışmamı bitirdim. Gerçekten çok tatlı, çok orijinal bir mumluk oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Minicik de olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bugün de sizlere alçıyla yapabileceğiniz çok şık ve çok kolay fikirler verdim. Alçıyla inanılmaz güzel şeyler yapılıyor. Bunlar sadece çok küçük bir kısmı. Pinterest'te bunun gibi bir sürü fikir var. Ben de bu çalışmalarımı oradan esinlenerek yaptım. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.